Biliyor musun, hepimiz genelde inançlarımızın, hayata bakış açımızın falan tamamen içinde büyüdüğümüz kültürden geldiğini düşünürüz. Kesinlikle. Genelde sosyolojik bir yerden bakarız bu konuya hep. Ailemizden, okulumuzdan öğrendiğimiz bir şeydir deriz. Aynen öyle. Ama bugün masamızda öyle bir konu var ki bu temel varsayımı alıp tam ortasından ikiye ayırıyor. Evet, çünkü işin içine biyolojiyi, daha doğrusu genetiği sokuyor. Şunu hayal etmeni istiyorum. Ya evrenle bir olma hissi, o derin manevi huzur ya da bir yaratıcıya duyulan inanç sadece sana öğretilen bir şey değilse, ya bu his göz rengin veya boyunun uzunluğu gibi doğrudan DNA'nın derinliklerine kodlanmış bir içgüdüyse. İşte bu fikir insanı gerçekten durup düşündürüyor. Hani o çok alışkın olduğumuz doğa mı, yetiştirilme tarzı mı tartışmasını yepyeni bir boyuta taşıyor. Bugün seninle bizim için özel olarak hazırlanan bu derinlemesine incelemede tam olarak bu biyolojik sınırlardan içeri giriyoruz. Kaynaklarımızın tam merkezinde Dean Hammer'ın o çok tartışılan kitabı var. Tanrı geni, inanç genlerimize nasıl kodlanmıştır? Oldukça iddialı bir başlık gerçekten. Kesinlikle. Hammer'ın notlarını okurken zihnimde çok net bir analoji belirdi aslında. Şöyle düşün, maneviyatı yani o içsel, açıklanamaz ruhsal hislerimizi bir bilgisayarın fabrikadan çıkarken içine kalıcı olarak yüklenmiş işletim sistemi gibi düşün. Hı hı. Çok mantıklı bir benzetme. Din ise o işletim sisteminin üzerine sonradan kurduğumuz, çevremizden indirdiğimiz kültürel uygulamalar. Yani biri donanımsal ve doğuştan, diğeri ise öğrenilmiş. Bu donanım ve yazılım ayrımı bugünkü konuşmamızın temel pusulası olacak aslında. Çünkü ses tonunu veya kilisede mi yoksa bir ormanın derinliklerinde mi huzur bulduğunu bir kenara bırakmalıyız. Aynen, şekilsel kısımlarla ilgilenmiyoruz. Evet, buradaki asıl misyonumuz inancın sadece ne olduğunu tartışmak değil. Biz inancın beynimizde mekanik bir düzeyde nasıl ve neden çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. O işletim sisteminin kaynak kodlarına bakacağız yani. Peki, madem kaynak kodlarına bakacağız, aklıma hemen çok pratik bir soru geliyor. DNA'mızda bir tanrı geni aramadan önce ne aradığımızı nasıl tanımlayacağız? Çok haklı bir soru. Laboratuvardaki bir bilim insanı mikroskoptan bakıp da şey diyemez herhalde. Aha, bu hücre perşembeleri dua ediyor. Haha, kesinlikle diyemez. Kiliseye gitmek veya ritüelleri yerine getirmek gibi dışsal verileri çıkardığımızda saf maneviyatı nasıl ölçeceğiz? İşte en büyük zorluk da buydu zaten. Bilim insanlarının kültürel yüklerden tamamen arındırılmış objektif bir ölçüm aracına ihtiyacı vardı. Burada psikiyatri devreye giriyor. Robert Cloninger'in o meşhur testi, değil mi? Ta kendisi. Cloninger adında oldukça vizyoner bir psikiyatrist, kendine aşma adını verdiği çok özel bir ölçek geliştirdi. Amacı, senin hangi dine inandığını değil, zihninin kendi sınırlarının ötesine geçebilme kapasitesini ölçmekti. Ve bu kapasiteyi 3 ana alt başlığa ayırıyordu bildiğim kadarıyla. Aynen. Kendini unutma, kişiler arası özdeşleşme ve mistisizm, yani gizemcilik. Kitapta bu başlıkları açıklamak için verilen örnekler tek kelimeyle büyüleyiciydi. İlk başlık olan kendini unutmayı ele alalım mesela. Odaklandığın bir şeyin içinde zamanı ve mekanı kaybedecek kadar kaybolmak. Matteo Ricci'nin hikayesini hatırlıyorsun değil mi? İnanılmaz bir hikaye o. 16. yüzyılda Çin'e giden İtalyan misyoner, adam o binlerce karmaşık Çince karakteri ezberlemek için zihninde devasa sanal bir hafıza sarayı inşa ediyor. Her bir kelimeyi farklı bir odaya yerleştiriyor. Aynen öyle. Ricci bu sarayın içinde zihnen gezinirken fiziksel dünyadan o kadar kopuyor ki adam kendi benliğini, nerede olduğunu bile unutuyor. Tam anlamıyla bir akış hali aslında bu. Bilincin bedenin sınırlarını terk etmesi. İkinci başlık olan kişiler arası özdeşleşme ise daha çok empati ve bağ kurmanın zirve noktası. Albert Schweitzer örneği verilmişti sanırım kaynaklarda. Evet, onun o ünlü yaşama saygı felsefesini düşün. Onun için sadece bir insana yardım etmek değil, yolda yürürken yanlışlıkla bir karıncayı ezmemek bile derin bir manevi sorumluluktu. Evrenle bütünleşme hali diyebiliriz o zaman buna. Kendisini doğadaki en ufak yaşam formuyla bile eşit hissediyor. Kesinlikle öyle. Üçüncü başlık olan mistizizm ise biraz daha sezgisel. Yani dünyayı sadece rasyonel, materyalist bir mercekle görmemek,
görünmez bir düzene dair içsel bir açıklığa sahip olmak. Dur, burada sana bir itirazım var ama. Biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Hadi bakalım, dinliyorum. Sen bana diyorsun ki bir psikiyatrist çıkıyor, insanlara birkaç sayfalık muhtemelen evet hayır tarzı bir kağıt kalem testi veriyor ve biz bu basit testin aydınlanma gibi, evrenle bir olma gibi insanlık tarihinin en derin hislerini objektif olarak ölçebileceğine inanıyoruz. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir anket gibi duruyor, haklısın. Bu sence de maneviyatı fazla basite indirgemek, hatta mekanikleştirmek olmuyor mu? Anlıyorum ne demek istediğin ama burada Cloninger'in testinin gücü soruların basitliğinden gelmiyor. Binlerce kişi üzerinde yapıldığında ortaya çıkardığı istatistiksel tutarlılıktan geliyor. Yani testin arkasındaki devasa veri havuzundan bahsediyorsun. Aynen. Bu test senin kiliseye bağış yapıp yapmadığını sormuyor ki. Evrenin ritmini ne kadar hissedebildiğini soruyor. William James'in o ünlü argümanını hatırla, maneviyat dışarıdan dikte edilemez, içeriden doğar. O testte tam olarak bu içsel deneyim kapasitesini puanlıyor demek ki. Evet ve bu puanların ne kadar tutarlı olduğunu, genetikle bağlantısını görmek için Avustralya'da yapılan o meşhur ikiz çalışmalarına bakmamız yeterli. Ah, o ikiz çalışmaları. İnan bana o kısma geldiğimde not defterimi bir kenara bırakıp sadece tavana baktım. Nicholas Martin ve Lyndon Eaves adında iki araştırmacı yapıyor bunu. Devasa bir veri setleri var gerçekten. Düşünsene, genetik ve çevrenin etkisini ayırt etmek için ikizlerden daha iyi bir laboratuvar olabilir mi? Bakıyorlar verilere ve şunu görüyorlar. Kiliseye gitme sıklığı gibi davranışlar tamamen çevreyle ilgili. Yani ailen dindarsa sen de o pratikleri alışkanlık olarak ediniyorsun. Şaşırtıcı bir şey yok burada. Kesinlikle yok ama işin rengi o, kendini aşma testinin puanlarına geldiğinde tamamen değişiyor. Doğdukları gibi farklı ailelere evlatlık verilmiş, bambaşka kültürlerde büyümüş tek yumurta ikizlerini alıyorlar. Ve sonuçlar inanılmaz değil mi? İnanılmaz ne kelime. Bu kişilerin inanç sistemleri veya gittikleri tapınaklar farklı olsa da evrenle bir olma kapasiteleri neredeyse birebir aynı çıkıyor. Tek yumurta ikizleri, çift yumurta ikizlerine göre tam 2 kat daha fazla benziyor birbirine. Buradan çıkan sonuç da şu, içimizdeki o manevi hissiyatın %40 ila 50'si tamamen genetik. %50 diyoruz, bu gerçekten bir paradigma değişimi. Geri kalan %50'lik kısım hala çevrenin etkisi elbette ama yarısının kalıtsal olduğu kanıtlanmış oluyor. DNA zincirimizde nesilden nesile aktarılan yapısal bir özellik var ortada. O zaman aklımdaki o kaçınılmaz soruya geliyoruz. Madem maneviyatın yarısı kalıtsal, o zaman bu şifre hücrelerimizin içinde, o DNA sarmalının birisinde saklı. İşte mikroskopların dünyasına, gerçek laboratuvara burada adım atıyoruz. Evet, Hamer ve ekibi aralarında kardeşlerin de bulunduğu bin bir sıradan insanı alıp DNA'larını taramaya karar veriyorlar. Max Mayakeşif adında bir araştırmacının geliştirdiği harika bir teknik var. Şu belirli bir gen dizilimine rastladığında renk değiştiren floresan tekniği değil mi? Ta kendisi. Aday olarak sadece 9 farklı gen belirliyorlar başta. Ve bu genetik samanlıkta iğne arama sürecinde George Uhl'un kritik bir tavsiyesi her şeyi değiştiriyor. Odaklandıkları o genin adı VMAT2. VMAT2. Çok teknik duyuluyor ama arkasındaki hikaye şahane. Spesifik olmak gerekirse bu genin içindeki tek bir harf değişikliğine odaklanıyorlar. A330-50C adını verdikleri bir genetik varyasyon. En basit tabiriyle bu genin iki farklı versiyonu var. Kaynaklardaki Tim ve Pete kardeşler bu durumu o kadar iyi özetliyor ki. Şöyle düşün, iki kardeş aynı evde, aynı anne babayla büyümüş, çevre tamamen aynı. Ama DNA'ları farklı çalışıyor. Aynen. Tim'in DNA'sında bu VMAT2 geninin C varyasyonu var. Adam testi çözüyor, kendine aşma puanları tavan yapıyor. Doğayla bütünleşik, ruhani bir adam. Abisi Peter'daysa A varyasyonu var. Onun sonuçları nasıldı? Test puanları yerlerde sürünüyor. Adam tamamen rasyonel, elle tutulmayan hiçbir şeye inanmayan biri. Peki bu gen beyinde ne yapıyor da böyle bir fark yaratıyor? Cevap, nörokimyanın tam kalbinde aslında. VMAT2 geninin tek bir ana görevi var, o da monoaminler dediğimiz beyin kimyasallarını paketlemek. Şu meşhur serotonin falan mı bu monoaminler? Evet, serotonin, dopamin, noradrenalin, hani o duygu durumumuzu, dünyayla kurduğumuz o coşkulu bağı yöneten moleküller.
Anladım. VMAT2 geni bu değerli molekülleri alıp vezikül denilen minik zırhlı keseciklerin içine güvenle paketliyor. Dur bir saniye, zırhlı kesecik mi? Neden zırha ihtiyaçları var ki bunların? Çünkü hücrenin içi bu kimyasallar için oldukça tehlikeli bir ortamdır. Onları parçalayıp yok etmeye hazır enzimler dolaşır etrafta. Vay canına, savaş alanı gibi. Aynen öyle. Eğer bu koruma olmazsa, genetik mühendisliğiyle bu geni silinmiş farelerde ne olduğunu biliyoruz. Fareler hiçbir şey yemek istemiyor, hareket etmiyorlar ve adeta yaşama sevinçleri tükendiği için birkaç gün içinde ölüyorlar. Çünkü o kimyasallar korunamayıp parçalanıyor. O zaman bu geni devasa hassas bir kargo paketleme tesisine benzetebiliriz rahatlıkla. Kargo yolda parçalanırsa dünyadan kopuyoruz. Harika bir benzetme. Ama burada bir şey var, ben bu mantığı biraz zorlamak istiyorum. DNA'mda A yerine o sihirli C varyasyonu var diyelim. Kargo sistemi bende biraz farklı çalışıyor diye. Ben bir gecede evrenin sırrına ermiş bir azize mi dönüşüyorum? Çok yerinde bir pushback bu. Bilim insanları da tam buraya dikkat çekiyor. Tek bir genin sırtına yüklemek için fazla büyük bir iş bu, değil mi? Evet, çünkü bu gen denklemin içindeki tek tanrı geni değil. O maneviyat farkının %1'inden daha azını açıklıyor tek başına. Yani ortada bir açma kapama düğmesi yok. O zaman tam olarak ne işe yarıyor bu VMAT2? Bunu bir hassasiyet kadranı gibi düşün. Hani radyolardaki ince ayar düğmesi vardır ya. Frekansı ayarladığımız düğme. Aynen. VMAT2 geni senin beynindeki o duygusal kargo sisteminde monoaminlerin akış hızını mikroskobik düzeyde değiştiriyor, mistik hissetme eşiğini ayarlıyor yani. Anladım, yani biri rüzgarda sallanan bir yaprak gördüğünde o monoaminler öyle bir akar ki adam evrenle bir olduğunu hisseder, başka biri ise sadece sallanan bir odun görür. Mükemmel özetledin. İnanılmaz bir ayrım gerçekten. Beyindeki kimyasal kargonun hızının gerçekliği algılama biçimimizi böyle bükmesi çok acayip. Peki bu moleküller bilincimizi o an içinde tam olarak nasıl büküyor? Hamer'ın notlarında Kutsal Cuma deneyinden bahsediliyordu. 1962 yılındaki deney değil mi? Evet, ilahiyat öğrencisi Mike Young ve arkadaşlarına kilisedeki bir ibadet sırasında bir hap veriliyor. Hapta psilosibin diye bir madde var, serotonin taklidi yapan bir şey. Dışarıdan alınan sentetik bir uyarıcı yani. Aynen öyle. Young, bir süre sonra zaman kavramını yitirdiğini, benliğini kaybedip Tanrı'yla tamamen bir olduğunu hissettiğini raporluyor. Sentetik bir madde, binlerce yıllık dini bir hissi nasıl kopyalayabilir ki? Çünkü o madde beynin zaten doğal olarak sahip olduğu yollara sızıyor, o sistemi hackliyor. Ama bunu doğal yollarla görmek istiyorsak, Dr. Andrew Newbird'ün SPECT cihazıyla yaptığı taramalara bakmalıyız. Şu derin meditasyon halindeki Tibetli keşişler ve ibadet eden rahibeler üzerinde yaptığı taramalar. Kesinlikle. O tarama sonuçları, Gerald Edelman'ın o bilinç teorisiyle birleştiğinde ortaya tam bir şaheser çıkıyor. Edelman'ın teorisini biraz açalım. Bilincin iki farklı yapıdan oluştuğunu söylüyordu o, değil mi? Evet, birincisi talamokortikal sistem dediğimiz çekirdek bilinç. Çevremizdeki sahneleri yaratır, fiziksel sınırları çizer bu. İkincisi ise limbik sistem, duygulara dayalı daha üst düzey bilincimiz. İşte Newmark o keşişleri taradığında çok olağanüstü bir tabloyla karşılaşıyor. Keşişler odaklandıkça beynin ön tarafı, yani dikkat merkezi alev alev yanmaya başlıyor. Ama beynin arka tarafı, yani bedenin fiziksel sınırlarını çizen oryantasyon merkezi aniden karanlığa gömülüyor. Şalteri atıyor resmen, beyin içerisi ve dışarısı arasındaki o fiziksel sınırı çizemez hale geliyor. Bu mekanik arıza o mistik deneyimin ta kendisi işte. Edelman'ın bunun için çok sarsıcı bir tabiri vardır. Der ki, mistik kişi o anlarda benliğini kaybederek bir köpek gibi düşünmeye çalışan insandır. Bir köpek gibi düşünmek mi? Yanlış anlaşılmaya çok müsait bir tabir aslında bu. Biraz açar mısın? Küçümseyici bir şey değil bu kesinlikle. Tıpkı bir hayvanın geçmişin pişmanlıklarını ya da geleceğin kaygılarını düşünmemesi, sadece ve sadece o anki saf varoluşu odaklanması gibi düşün. Sadece şimdiye odaklanmak yani. Evet, keşişin beynindeki o sınırlar kalktığında benlik ortadan kalkar, geriye sadece saf farkındalık kalır. Kafamda tam olarak şöyle bir sahne canlandı bunu okurken. Bir evde yaşıyorsun,
Ön odadaki tüm klimaları yani o dikkat merkezini aynı anda son ayarda açıyorsun. Sistem oraya o kadar elektrik çekiyor ki evin arka tarafındaki sınırları çizen odanın şalteri atıyor. Harika bir analoji oldu bu. Arka oda karanlığa gömülünce de sen karanlığın içinde duvarın nerede başlayıp nerede bittiğini algılayamıyorsun. Her şey devasa bir boşluğa dönüşüyor. Şalterin attığı o an, evrenle sınırımızın kalktığını hissettiğimiz o eş zan işte. Ama bu bizi çok pratik bir noktaya getiriyor. Hepimiz ömrünü dağlarda geçiren keşişler değiliz sonuçta. Sıradan insanlar olarak beynimizdeki bu sistemi ne tetikliyor peki? En güçlü tetikleyicilerden biri müzik ve ritimdir. Ritim, beynin çalışma frekansını dışarıdan ele geçirebilir. Kaynaklardaki örnekler çok çarpıcıydı. Afrika'daki bir kabilenin ateş etrafındaki trans dansından tut, Mevlevi dervişlerinin o dönüşlerine kadar. Hepsinin temelinde beyni belli bir frekansa kilitleyen ritim var. Çaykovski'nin o 4. senfonisi de verilmişti örnek olarak. İçinde tek bir dini kelime bile geçmeyen o eser, beyin dalgalarımızı o kadar güçlü manipüle ediyor ki, kişi büyük bir manevi uyanış yaşayabiliyor. Çünkü müzik o monoaminlerin salgılanmasını doğrudan tetikliyor. Bir diğer tetikleyici de beynin kendi içindeki elektriksel fırtınalardır. Yani temporal lob epilepsisi. Evet ya, tarih boyunca insanların gördüğü o mistik vizyonların arkasındaki neden, Joan of Arc'ın duyduğu ilahi sesler, St. Paul'un Şam yolundaki vizyonu, hepsi aslında nörolojik bir temele dayanıyor olabilir. hissettiği o tarif edilemez mutluluk ve evrensel uyum hissini mektuplarında açık açık anlatmış. Bilim insanları bunu laboratuvarda da test etti zaten. Michael Persinger'ın Tanrı kaskı deneyini düşün. Kafaya manyetik sinyaller gönderen bir kask takıyorlar ve insanlar odada ilahi bir varlık hissetmeye başlıyor. Ya da Ramachandra'nın deneyi. Epilepsi hastalarına kelimeler gösteriyor, şiddet içeren resimlere tepki yok. Ama Tanrı veya din kelimelerini duyduklarında derileri inanılmaz bir elektriksel tepki veriyor. Deri iletkenlikleri anında fırlıyor. Tam burada durmak istiyorum. Zihnimde çok sert bir soru yankılanıyor şu an ve eminim bize dinleyenin de aklına gelmiştir bu. Nedir o? Eğer maneviyat dediğimiz o yüce his, hissettiğimiz huzur falan beynin sağ ve sol lobları arasındaki geçici bir karmaşadan, bir donanım hatasından ibaretse, bu inancı bir epilepsi nöbetine indirgemez mi? İnsanların kutsal hislerini değersizleştirmez mi bu durum? Bu çok kritik bir dönemeç. Hemen dinleyicimize dönerek çok hayati bir kuralımızı hatırlatayım. Biz burada hiçbir inancın tarafını tutmuyoruz. Aynen öyle. Tamamen tarafsız bir inceleme bu. Nörobiyolojinin amacı da bu değil zaten. Bilim, inancın nesnel olarak doğru olup olmadığını test etmez. Sadece bu inancın bedenimizde nasıl çalıştığını inceler. Şöyle düşün, radyoyu parçalayıp sana içindeki kabloları gösterirsem, bu radyo istasyonunun var olmadığını kanıtlar mı? Hayır, tabii ki sadece benim o yayını almak için doğru cihazı kullandığımı gösterir. Kesinlikle. Bu bulgular inancı değersizleştirmiyor. Aksine beynimizin inanmak için özel olarak tasarlandığını, doğuştan kodlanmış harika bir devreye sahip olduğunu kanıtlıyor. Radyo analojisi taşları tam yerine oturttu. Fakat bu bizi hikayenin en büyük bulmacasına götürüyor. Eğer bilinçteki bu değişim gerçeklikten kopmak, karşındaki aslanı aslan olarak görmemek gibiyse, acımasız evrim süreci neden bu geni seçti ve korudu? Richard Dawkins gibi isimler dini kültürel bir virüs olarak görürken, E.O. Wilson grubun bir arada kalmasını sağlayan bir tutkal olduğunu savunuyor. Ama yazarımız Dean Hammer çok daha fizyolojik bir yere odaklanıyor. Optimizm, sağlık ve şifa. İnancın beden üzerindeki o biyolojik kalkanı. Alameda County araştırması bunu çok net gösteriyor. Kiliseye giden insanlar daha uzun yaşıyor, daha az kalp krizi geçiriyor. Ve laboratuvardaki kanıtı. Plasebo etkisi. Parkinson hastalarına sadece şeker hapı veriyorlar ama hastalar o kadar inanıyor ki buna, beyin fiziksel olarak o eksik dopamini kendi salgılamaya başlıyor. İnanç, yoktan var ediyor molekülü. Bir de karanlık tarafı var bunun, nosebo etkisi. Yeni Gine'deki voodoo ölümü vakaları. Lanetlendiğine inanan insan, sırf çaresizlikten bağışıklık sistemini çökertip ölebiliyor. İnanç hem diriltiyor hem öldürüyor. Neden iyileştiriyor sorusunun cevabı da yine VMA2 genine ve o monoaminlere çıkıyor.
Evet, bu monoaminler sadece mistik hissettirmekle kalmıyor, insan bedeninin kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını yönetiyor. Stres hormonu kortizolü baskılıyorlar. Yani evrimsel süreçte inanmaya programlı olan atalarımız, zorluklar karşısında strese çok daha dirençli oldular. İnanç, aslanı unutturmak için değil, o aslanın pençe darbesinden sonra yaranın hızla iyileşmesi için oradaydı. Bedava bir plasebo dağıtıcısı gibi. Vemat, iki geni de bu devasa mimarinin içindeki hassasiyet ayarı işte. Sanırım artık masadaki parçaları senin için toparlama zamanımız geldi. Bugün gördük ki maneviyat sadece dışarıdan pasifçe öğrendiğin kültürel bir şey değil, VMAT2 geniyle, monoaminlerle senin varoluşuna kazınmış muazzam bir sistem. O işletim sistemi gerçekten arka planda çalışıyor. Ve bu biyolojik mimarinin sadece senin huzur bulman için hiç durmadan çalışması, inancın kendisinden bile daha şiirsel bence. Öyleyse bir dahaki sefere doğanın güzelliği karşısında nefesinin kesildiğini hissettiğinde, o an beynindeki kimyasal mucizeyi, o kargo sisteminin çalıştığını hatırla. Ve incelemenin sonunda seninle şu sarsıcı soruyu baş başa bırakmak istiyorum. Dinliyoruz. Eğer kendi biyolojimiz bizi inanmaya teşvik edip karşılığında bize sağlık ve uzun ömür veriyorsa, inandığımız şeyin nesnel olarak gerçek olup olmaması gerçekten önemli mi? Yoksa asıl mucize insan zihninin sırf inanabilme kapasitesiyle kendi bedenini iyileştirebilmesi midir? Bu gerçekten üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir final oldu. Bizimle birlikte derinlere daldığın için teşekkür ederiz. Kendine ve içindeki o eşsiz genlere çok iyi bak. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.